Beta balıkları. Sanırım hepimizin bir fikri var, değil mi? Ama bu popüler evcil hayvanlar hakkında bildiğimizi sandığımız çoğu şey aslında büyük bir yanılgı. Gelin bu konuyu enine boyuna bir inceleyelim ve beta balıklarının dünyasına, hayatta kalmaktan gerçekten sağlıklı yaşamaya giden yola birlikte bakalım. Konuya aslında her şeyi özetleyen çok güçlü bir benzetmeyle başlayalım. Bir Reddit kullanıcısı diyor ki, birinin sizi hayatınız boyunca sürekli üşüdüğünüz ve hava kalitesinin berbat olduğu bir dolaba kilitlediğini hayal edin. Evet, bu cümle kulağa ne kadar korkunç gelse de aslında dünyanın en popüler evcil hayvanlarından birinin yaşadığı acı gerçeği mükemmel bir şekilde özetliyor. Evet, fanustaki beta. O popüler mit, eminim hepinizin gözünün önüne gelmiştir o manzara. Pet shoplarda, hatta bazen marketlerde bile minicik plastik kaplarda ya da şık dekoratif sanuslarda satılan o güzelim beta balıkları, hani şu bakımı kolay, masanıza renk katsın diye pazarlanan canlılar. Ve genel kanı ne? Ya bunlar zaten çok hareket etmez. Filtreye, ısıtıcıya falan hiç gerek yok. Küçücük bir yerde mutlu mesut yaşar gider. Hatta bu fikir o kadar yaygın ki 2 litrelik bir fanusun bile yettiğini söyleyenler var. Neden? Çünkü betalar asgari koşullarda hayatta kalabiliyorlarmış. Ama işte burada durup sormamız gereken o kritik soru geliyor. Hayatta kalmakla gerçekten yaşamak aynı şey mi? İşte bütün bu anlatacaklarımızın özeti de tam olarak bu. Hayatta kalmak ve sağlıklı, mutlu yaşamak. Bu ikisi arasındaki o devasa, o kritik farkı anlamak zorundayız. Bakın, tablo çok net. Sol tarafta ne var? Sadece hayatta kalmaya çalışan bir beta. 1-2 yıllık kısacık bir ömür, sürekli bir uyuşukluk hali, solmuş gitmiş renkler, kısacası zar zor var olmak. Peki ya sağ tarafa bakalım? İşte burada sağlıklı yaşayan bir beta var. 3 hatta 5 yıldan fazla süren bir ömür, sürekli etrafı keşfeden aktif bir balık, göz alıcı canlı renkler. Yani dolu dolu yaşanan bir hayat. Fark inanılmaz değil mi? O zaman gelin şu mitleri tek tek yıkmaya başlayalım. İlk hedefimiz küçük alan miti. Yani o meşhur fanus bir beta için yeterlidir yalanı. Şimdi neden bir fanus asla bir yuva olamaz? Bir kere o küçücük suyun içinde amonyak gibi zehirli maddeler inanılmaz hızlı birikiyor. Yani balık kendi atığının içinde yüzmek zorunda kalıyor. Düşünsenize bu sürekli bir stres kaynağı. Doğal olarak yüzmek, keşfetmek için zaten hiç yeri yok. Hatta o kavisli cam yüzünden dünyayı yamuk yumuk görüyor. Ve tabii ki en önemlisi o küçücük şeye filtre ya da ısıtıcı gibi hayati ekipmanları takamazsınız bile. Kısacası sifonu hiç çekilmeyen bir tuvalette yaşamaya benziyor. Peki ne olmalı? Fanus değilse ne? Uzmanların, veterinerlerin, bu işi yıllardır yapan deneyimli insanların söylediği net bir rakam var. 20 litre. Evet, yanlış duymadınız. Tek bir beta balığının sağlıklı bir yaşam sürebilmesi için gereken mutlak minimum hacim bu. Tamam, akvaryumu büyüttük diyelim ama iş bununla bitmiyor. Aslında bu denklemin sadece bir parçası. Şimdi sırada gözle göremediğimiz ama çok daha ölümcül olabilen tehlikeler var. Konumuz su kalitesi ve hayat kurtaran o meşhur azot döngüsü. İşin bilimsel tarafı da aslında çok açık. Araştırmalar gösteriyor ki suyun sıcaklığı, pH değeri, içindeki amonyak miktarı gibi şeyler, bunlara abiyotik faktörler deniyor. Yani cansız çevresel etkenler. İşte bu faktörlerdeki en ufak bir bozulma balığın bağışıklık sistemini çökertiyor ve onu her türlü hastalığa karşı tamamen savunmasız bırakıyor. Peki bu zehirlerden nasıl kurtulacağız? İşte burada devreye sihirli azot döngüsü giriyor. Şöyle oluyor. Balığın atıkları ve yem artıkları suda zehirli amonyak üretiyor. Sonra iyi ki varlar dediğimiz yararlı bakteriler devreye giriyor ve bu amonyağı bir başka zehirli madde olan nitrite çeviriyor. Durun, daha bitmedi. Başka bir grup yararlı bakteri de bu nitriti alıp çok daha zararsız olan nitrata dönüştürüyor. Bütün bu harika olay nerede gerçekleşiyor? Tabii ki filtrenin içinde. İşte bu yüzden filtre şart. O küçücük fanusta bu bakteriler yaşayamadığı için amonyak birikiyor ve balığı yavaş yavaş zehirliyor. Şimdi geldik bulmacanın son ve bence en şaşırtıcı parçasına. Sıcaklık. Herkes betaların tropik balık olduğunu ve sıcak suyu sevdiğini bilir. Bu tamam. Ama ideal sıcaklık konusu inanın bana sandığınızdan çok daha karmaşık ve ilginç. Betalar, tropik balıklar yani doğaları gereği sabit ve sıcak suya ihtiyaç duyuyorlar. Genellikle 24 ila 29 derece arası ideal kabul edilir. Su soğuduğu anda bağışıklık sistemleri strese giriyor ve çöküyor. Bu ne demek? Akvaryum ısıtıcısı bir lüks değil, bir zorunluluk demek. Pazarlık konusu bile değil. Peki, madem bu aralıkta olmalı, uzun ve sağlıklı bir yaşam için en iyisi hangisi? 24 mü, 29 mu? İşte burası çok ilginç.
Yine Reddit'te beta sahipleri arasında yapılan bir anket çok şaşırtıcı bir sonuç ortaya koyuyor. Bakın, 25 derecenin üstünde tutulan betaların sadece %21'i 4 yıldan fazla yaşamış. Ama suyu yine ısıtılmış olmakla birlikte 25 derecenin altında tutulan betalarda bu oran %45'e fırlıyor. Neredeyse 2 katından fazla. Bu inanılmaz bir fark. Peki bunun mantığı ne? Neden biraz daha serin su daha uzun bir ömür anlamına geliyor olabilir? İki temel teori var. Biri metabolik hipotez, yani sıcak su metabolizmayı hızlandırır, balık daha hızlı yaşar, daha çabuk ölür diyor ama bu pek desteklenmiyor. Asıl güçlü olan teori ise hastalık hipotezi. Bu teoriye göre daha sıcak sular, özellikle 25-26 dereceler, Mycobacterium gibi ölümcül bakterilerin çoğalması için adeta bir cennet. Yani akvaryumunuzu ne kadar ısıtırsanız bu zararlı mikropların üremesi için o kadar iyi bir ortam sağlamış oluyorsunuz. Bu da betaların ömrünü direkt olarak kısaltıyor. İşte tüm bu bilgiler ışığında artık o basit masa süsü mitini tamamen geride bırakıp sorumlu bir hayvan bakımı gerçeğiyle yüzleşme vaktimiz geldi. Peki sağlıklı bir beta için ne lazım? Gelin bir özetleyelim. En az 20 litrelik bir akvaryum şart. Balığı yormayacak düşük akışlı bir filtre, olmazsa olmaz. Suyu sabit ve doğru sıcaklıkta tutacak bir ısıtıcı, kesinlikle. Kaliteli, protein zengini bir yem, keskin kenarları olmayan dekorlar ve tabii ki düzenli su değişimleri. İşte bu liste bir canlının birkaç sefil yıl boyunca zar zor nefes almasıyla 5 yıldan uzun bir süre boyunca canlı, aktif ve mutlu bir hayat yaşaması arasındaki o devasa farkı yaratıyor. Sonuçta her şey gelip bu soruya dayanıyor. Ne kadar küçük olursa olsun bir cana gerçekten değer vermek ne anlama geliyor? Sanırım cevap ona sadece hayatta kalabileceği minimum koşulları değil, gerçekten gelişebileceği, mutlu olabileceği bir ortam sunmakta yatıyor. Bu seçim bir evcil hayvan sahibi olarak bizim sorumluluğumuzu ve aslında değerlerimizi de gösteriyor.